Şimdi bunlar herhalde Mozart'ın öğrencileri. Selva tek giyinik olan. Bunlar bu havada böyle çırılçıplak dolaşınca donmuş kalmışlar burada. Öyle ama. Evet, 17 Nisan Pazar günü itibarıyla Salzburg'a ulaşmış bulunuyoruz. Şu anda Salzburg'un şehir merkezindeyiz. Çok güzel bir şehir. Görülmesi gereken bir şehir. Şöyle genel bir çekim yapıyorum. Birazdan dolanmaya başlayacağız. Bakalım neler göreceğiz hep birlikte. Salzburg'da ilk dikkatimizi çeken çok fazla sayıda turist var. Tabii ki Paskalya Bayramı bugün. Dolayısıyla yarın da tatil. Bu bakımdan insanlar bir yerlere gitmek istemişler ve herhalde Salzburg'u seçmişler. Budapeşte'de bile bu kadar turist yoktu. Evet, şu anda öğrenmiş bulunuyoruz. Bu köprünün ismi Sevgi Köprüsü'ymüş. Her tarafı o yüzden kilitlerle kaplı. Evet, Salzburg şehrinin merkezindeyiz. Şehirde ulaşım bu görmüş olduğunuz elektrikli otobüslerle yapılıyor. Troleybüsler son derece modern, metro benzeri ve en ufak bir problem olmadan bunlarla seyahat edebilirsiniz. Günlük biletler kişi başı 4,50 euro. Tahmin ediyorum 24 saat için son derece uygun. İstediğiniz yere planı alıp bunlarla seyahat edebilirsiniz. Görmeniz gereken yerleri bunlarla ulaşabilirsiniz. Nehrin iki yakası düz ayak ama diğer yerleri genel olarak maalesef dağlık. O bakımdan burada bisiklet kullanma şansınız pek olmaz. Toplu taşım araçlarını kullanmanız gerekecek. O da dediğim gibi çok pahalı değil. 24 saatlik biletler kişi başına 4,5 euro otomattan çektiğiniz takdirde. Şu anda bir sarayın, şehir merkezinde yer alan bir sarayın bahçesine giriyoruz. Ne sarayı olduğunu birazdan söyleyeceğim. Selva Google'den araştırıyor. Oldukça görkemli bir yapı. Her tarafı heykellerle süslü görüyorsunuz. Diye bir havuz var. 4 köşesi de büyük heykellerle süslenmiş. Heykeller farklı. Bahar çiçeklendirmesi yapılmış, bahçe çalışmaları bitmiş. Burada avantajımız Almanca konuşuluyor, euro geçiyor. Ve fiyatlar da o kadar yüksek değil. Lalelerin güzelliğine bakar mısınız? Evet, az evvel görmüş olduğunuz bahçe Mirabel bahçesiymiş. Herhalde saray da Mirabel Sarayı oluyor. Burası da şehir merkezi, görüyorsunuz. Arkada muhteşem bir kilise var. Binalar çok bakımlı. Hepsi restorasyon geçirmiş. Her taraf tertemiz. Çok yeşil her taraf. Ve bahar çiçekleriyle daha da bir güzel oluyor. Salzburg adeta bir gelin gibi bugün. Evet, görmüş olduğunuz, az evvel görmüş olduğunuz kiliseyi içten çekiyoruz. Son derece sade bir kilise. Çok büyük yalnız.
Fazla ilerlemeyeceğim. Çünkü çok sade bir kilise. Şurada bir turist bayan var. Kiliseye doğru geliyor. Mirabel bahçesi, evet. Şehir merkezindeki muhteşem parkı görüyorsunuz şu an. Hep birlikte bu parkı dolaşıyoruz. Gerçekten nefis bir park. Etrafındaki yapılar da adeta birer mücevher oluşturuyor. Şehir merkezindeyiz, şehrin göbeğindeyiz. Mirabel Sarayı'nın etrafında dolanmaya devam ediyoruz. Bahçe çok muhteşem. Biraz yukarıya tırmanalım. Yukarıdan bakalım nasıl gözüküyor. Duna Nehri'nin iki yakasında ilerleyen şehir gerçekten muazzam bakımlı, tertemiz yeşillikler içerisinde. Nehrin iki kenarına şahane köşkler inşa edilmiş zamanında. Onlar da zamanımıza aktarılmış, çok güzel korunmuş. Hatta bazı köşklerin altları şu anda kafe ve restoran olarak hizmet veriyor. Hemen arka kısımda dik bir kayalık var ve bu kayalığın dibine inşa edilmiş bir bina var, bir yapı var. O da tarihi bir yapı. Ama uzaktan çok güzel gözüküyor. Burada insanlar yaşıyorlar, burada oturanlar burada yaşıyorlar. Bizim için son derece enteresanttı bunlar. Şehir merkezindeki gezintimizi güneşin pozisyonuna göre düzenliyoruz. Şu anda karşıda şehrin merkezi dediğimiz kısmı. Buradan çok güzel gözüküyor. Güneş arkamızda şu anda. Şöyle karşı kıyıyı dalalım. Şehrin bu kısmında görmüş olduğunuz binalar arkasındaki kayalıklara monte edilmiş durumda. Onlara tamamen yapışık bir şekilde inşa edilmiş. Şimdi Salzburg'a gelip buraları gezmemek olmaz. Alışveriş merkezi diyelim burası şehrin. Böyle küçük pasajlar var. Evet, Salzburg'un içindeyiz tekrar. Yukarıda Festung Kalesi'ni görüyorsunuz. Oraya çıkan hususi bir tren var. O trenle çıkıyorsunuz. İçeriye giriş de ücretli. Drone kaldırmak istedik. Maalesef burası yasak bölge. Drone buradan kalkmıyor. Dolayısıyla o kaleyi de tam olarak yukarıdan çekemiyoruz. Aslında nehrin iki tarafı çok güzel şatolarla kaplı. Nehrin üzerinden gönderip bir çekim yapmak istedim fakat kaldıramıyorum drone'yi. Maalesef. Bu şekilde artık Ozbo ile idare edeceğiz. Evet, nehrin karşı tarafındaki sıralanmış köşkleri çekmek istiyorum.
Her biri birbirinden güzel. Harika kaşıklar. Kim bilir ne kadar değerlidir bunlar. Şu anda Mozartplatz'tayız. Mozart Meydanı. Buradaki yapılar da çok ilginç. Şu şekilde kayda alalım. Şehrin en önemli meydanlarından bir tanesi aslında burası. Fakat tam orta kısımda inşaat alanı var. Maalesef bir şanssızlık diyorum. Görüntümüz bozuluyor tabii ki. Çok güzel bir havada Salzburg'u dolaşıyoruz. Gerçekten güneşle birlikte şahane bir hava. Gel gelelim. Bayağı soğuk. Yani 10 derece civarı. Karşı tarafta Salzburg Müzesi'ni görüyorsunuz. Üzerinde yazıyor zaten. Burada da çok önemli bir kilise var. Burası da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Noel Müzesi'ymiş burası Salzburg'un. Altında da güzel bir kafeterya var. Şurada da bir kafeterya var. İnsanlar isterlerse faytonlarla gezinti yapabiliyorlar. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Çünkü böyle şeylere biz interese duymuyoruz. Ama sizin için kayda almak istiyorum. Evet, şöyle şu şekilde alıyoruz. Karşıda görmüş olduğunuz kilisenin yan bahçesi burası ve ortada muazzam bir fıskiye havuz var. Görüyorsunuz. Gidelim bakalım içinde para var mı? Varsa toplayalım. Evet, bu da turist bayanlardan bir tanesi. Türkiye'de benziyor birazcık. Bakalım buralarda neler saklamışlar. Şöyle içlere doğru bir ilerleyelim. Evet, burası kilisenin ön tarafı veyahut da iki kilisenin orta kısmı.
Arka planda yukarıya doğru çıkan asansör tren diyelim. Onu görüyorsunuz. Aşağı yukarı 150 metre yukarıya tırmanıyor. Burası da bu şehir merkezindeki kilisenin arka kısmı. Evet, burada kilise meydanından ayrılıp Festungsbahn'a gidiyoruz. Bir de orayı görelim. Şöyle tatlı bir çeşme var. Burada yukarıya çıkmak için sıra bekleyen insanları görüyorsunuz. İçeride 12 euro bir ücret ödeyip, tahmin ediyorum sarayın içine girişte, yani kalenin içine girişte dahil olmak üzere, tren biletiyle birlikte. Galiba merdivenlerden de çıkıyor. Kilise meydanını bir de az bir şey yukarılardan çekmek istedim. Şu anda yukarıya doğru tırmanıyoruz. Festung Kalesi'ne doğru. Burası da tırmanma yolumuz. Buradan araç geçiyor yukarıya doğru. Az evvel indiler. Çok enteresan. Yukarıdaki sarayda zamanında çok dindar bir kral yaşıyormuş. İşte aha bu kralın portresi. Yanında da İsa. Kayalara oyulmuş. Yukarıda da saray var. Bakalım içeride ne var? Evet, bayağı eski bir yapı. 11. yüzyıldan kalma olduğu söyleniyor. Çok etkileyici bir hava var içeride. Mumlar yanıyor karşıda.
şirin, tatlı bir şehir. Ayrıca restorasyonu da çok mükemmel yapılmış. Burada yaşanır. Görmenizi tavsiye ederim. Çok değerli gezgin karavancı sevenleri, hepinize selam ve sevgilerimi yollar. Salzburg maceramızı burada noktalarken tatilimiz, gezilerimiz tabii ki bitmiyor. Passau'da görüşmek üzere, hoşça kalın.